Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle yeni güncelleme ile ilgili biraz bir şeyler dile getirmek istiyorum. Şimdi güncelleme yapıldı. Bundan sonra birçok oyuncunun, daha doğrusu %70-80 Lords Mobile oyuncusu bundan şikayetçi olmaya başladı. Ee, Yeni güncellemeyi beğenmediklerini söylediler ve birçok oyuncunun ben oyunu bıraktığına da şahit oldum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Şimdi belki de sadece Lords oynadınız şimdiye kadar. Diğer strateji oyunlarını belki görmediniz. Şimdi Lords Mobile öyle bir duruma geldi ki sürekli bir güncelleme yapma peşinde. Sürekli bir şeyleri geliştirme peşinde. Yani durmadan bir şeyler geliyor oyuna. Yani e, bana sorarsanız bu ahım şahım bir şey değil. Bunun olması gerekiyor muydu? Bence olması gerekiyordu. Çünkü Lords Mobile hariç diğer strateji oyunlarında zaten bu var. Böyle bir şeyler var. Lords bu konuda bence geri kalmıştı ki daha gelmesini umduğum birçok iş var. Birçok güncelleme var. Sizin bilmeyip de benim e, tahmin edebildiğim. Şimdi şöyle, Lords harici diğer strateji oyunlarında zaten bu şekilde eee, şunu sabitledim, pardon. Şimdi Lords haricinde zaten diğer oyunlarda böyle tuttuğunuz zaman inşaatları sağa sola götürebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Lords Mobile'de bu yoktu. Şimdi oyuncuların çoğu bundan şikayetçi. Farma mı dönderdiniz gibisine çoğu yerde zaten geri bildirim gönderildi. Biz de bunu bu şekilde ilettik. Ve bunun sonucunda oyunculara şöyle bir düzenleme getirildi. Yani şey olarak milletin gönlü olsun diye. Evet. 50k mücevher ve 2k sikke verip eser sikkesi verip bu işi eee, geçiştirdiler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İstediğiniz kadar söylenin, istediğiniz kadar oyunu bırakın. Bu oyun bir şekilde gitmeye devam edecek. Millet milyarlar harcıyor. Ee, Yani bu konuda yapılacak fazla bir şey yok. Güncelleme var dedilerse adam güncelleyip geçecek. Yeni yeni etkinlikler getirmek zorunda. Şimdi dediğim gibi diğer tüm strateji oyunlarında zaten bu var. Bu e, inşaatları zaten yer değiştirebiliyorsunuz. Ya bunun haricinde şimdi geçen de söyledim. Şöyle bir olay var. Şimdi ben şunu beklerdim Lords'tan. Demek ki bu güncellemeyi getirdiniz. Kaleye bu şekilde inşaatların yerini değiştirme gibi şeyler koydunuz. Peki bunu bir insan niye yapabilir? Ya da neden yapar? Sen bunu yaptıktan sonra sadece kendi görüntünü görmek mi amaçlı yoksa başkalarını, yani sonuçta şurada şu sarı kaplamaları falan hepsini mücevherle yapılıyor. Bunları bu şekilde yapmanın bir nedeni de diyelim ki başka bir oyuncu benim kaleme tıklayıp da kale düzenimi falan böyle içeriden görmesi lazım. Yani şunu ben yaptıysam dışarıdan bir oyuncu benim kaleme tıklayıp benim içerideki düzenimi falan görmesi lazım. Yani başka oyunlarda bu şekilde. Lords gibi
Bunu böyle yaptırıp başkaları görmesin gibisinden bir şey yok. Bunu yaptığın zaman diğer insanlar senin kalene tıklar. Nasıl ki profili gör şeklinde kalene tıklar. Kalene tıkladıktan sonra bu şekilde içeriğini görürler. Kale düzenini nasıl yaptıysan millet birbirine bakar. Hatta bazı oyunlarda şey bile var. Tıklıyor mesela sende kalenin içerisinde bir iki tane mesela şey oluyor. Hatırlamıyorum nasıl bir şeydi de atıyorum çer çöp oluyor bir şey oluyor. Şöyle tıklıyor puan muan atıyorlar sana. Puan falan atıyorlar bir şeyler atıyorlar. Ne bileyim ufak tefek mücevher falan filan geliyor. Bunda kaleye tıklayıp başkasının kalesinin içeriğini göremiyorsun. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki güncellemeden hani şikayetçiyseniz bu şekilde inşaatları taşımak istemiyorsanız oyun gördüğünüz gibi mücevher ödülü verdi ve dedi ki mesajında dedi ki sabit şekilde bunu işaretleyip eskisi gibi kullanabilirsiniz. O da nasıl? Şu şekilde tıklayıp yerleşim modunda pardon şurada yerleşim modunda sabit moduna aldıktan sonra bunları taşıyamıyorsunuz. Tıkladığınız an gördüğünüz gibi götüremiyorsunuz. Bu sabitlenmiş yani tıkladığında burada şey çıkmıyor. Taşıyacağım mı taşımayacağım mı diye oklar çıkmıyor. Bak tıkladım. Hemen içeriğini gösteriyor. Bunu yerleşim modu yaptım. Burada tıkladığımda gördüğünüz gibi hemen taşıma moduna götürüyor. Yani bu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi kale düzeniniz nasıl olmalı? Ne yapmanız lazım? Benden size şöyle bir tavsiye. Eğer böyle tek tek uğraşmak istemiyorsanız işte harita çok büyük kalenin içi. Uğraşmayacağım. Süslü püslü bir şeyler yapmanıza gerek yok. Çünkü dışarıdaki bir oyuncu sizin kalenizin içerisini göremiyor. Ben böyle bir güncelleme görmedim. Dışarıdaki başka bir oyuncu sizin kalenizi görseydi böyle süslü bir şeyler yapıp takılabilirdiniz. Ama göremiyor. Eğer beğenmediyseniz güncellemeyi her şeyi atıyorum tutun kalenin içine taşıyın. Ne var ne yok kalenin içine şu şekilde taşıyabilirsiniz. Bu yolu molu falan yapmanıza gerek yok. Her şeyi içeri taşıyın. Sadece şöyle bir baktığınızda her şey görünür şekilde olabilir. Yapın. Oyununuza bakın arkadaşlar. Bunun haricinde ben normal şekilde kalelerini süsleyenleri falan da gördüm. Bazı kişiler güncellemeyi yavaş yavaş beğenmeye başladı. Yani ister ahım şahım bir düzenleme yapın. İsterseniz de bu şekilde her şeyi şöyle kalenin içerisine toplayın. Ya da sadece işe yarar şeyleri içeri koyun. İşe yaramayanlar şöyle dışarıda koysun. Şu gıdadır mesela. Taş, odun. Bunlar o kadar ahım şahım bir şey değil. Şunu da söyleyeyim. Şimdi yeni gelen güncellemenin şurada inşaatlar da var. Bu inşaatlara tıkladığınız zaman bunları bile götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Yani bunları bile buralara koyabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi isterseniz bütün her şeyi sadece bu kalenin içine toplayıp bırakabilirsiniz. Şimdi yeni güncellemeden sonra insanlar güncellemeyi beğenmiyorlar. Şimdi mana cevheri diye bir şey geldi. Oyun her zaman
bir güncelleme verdiğinde onun yanında ücretsiz olarak insanlara, oyundaki oyunculara bir şeyler gönderiyor. Şimdi şu şöyle değil ki direktmen deseler ki bir şey vermiyoruz, paketlere yüklenin, bir şekilde yapın falan. Ben mesela geçen paket attım. Sadece yükseltmede bir tanesine bastım çünkü 242 istedi. 3 tane paket almama rağmen bir tanesini yaptım, geçtim. Ama oyunda mesela bu geldi. Şu yeni etkinlik geldi. Mana cevheri falan. Bunun haricinde şimdi şöyle bir şey. Bu yandık bittik gibisine bir şey değil. Adamlar 6 gün burada e, mağaza verdiler. Ve mağazada ben bunu ilk önce her gün alımlık diye gördüm de bu bir kere alınıyor arkadaşlar. Hani siz de bunu sorgulayabilirsiniz. Bak, satın alma limiti 1 diyor. Günlük satın alım limiti 7 diyor. Yani bununla her gün alabilirsiniz bu aşağıdakileri. Bu üstteki sadece bir kere alınabilir. Şimdi e, bunun mağazasından ne alabilirsiniz diye sormanıza gerek yok. Arkadaşlar bu 100 mücevher bir şey değil. Bunun hepsini bu şekilde alın. Ne var ne yok hepsini alın. İşinize yaramasa bile alın. Şu an benim buna, parlak küresine, belki hıza, bunlara ihtiyacınız olmasa bile şunları şu an alın. Çünkü 100 mücevher bir şey değil. Gördüğünüz gibi mana kristalini 6 gün boyunca 7 kere alıyorsunuz. 70 tane vermiş oluyor günde. Sadece buradan. Yani bunun haricinde de ne geldi mesela? Efsunlu keşif. Burada var mıydı? Bakalım ödülleri. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da şimdi nişan dükkanı gelmiş. Nişan dükkanında bazıları zaman ayarlı. Şu festival ağacı falan zaman ayarlı. Ama şu alttaki, bunu kalıcı olarak alabiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde bu alttakini kalıcı olarak alabiliyorsunuz. Tabi bunun biri 5 tane nişan istiyor. Diğerleri 150 taneye 50 tane. Bunu kaleye koyduğunuz zaman o sürekli orada duruyor. Ne diyor? Dikkatle toprakları korur diyor. Şimdi ben buna bastığım zaman herhangi bir özelliğini görmüyorum. Başka strateji oyunlarında böyle şeyler var. Şöyle bir tane kardan adam dikiyorsun. Ya da savaşçı bir şey dikiyorsun kaleye. İnşaat şeklinde. Nasıl ki ağaç falan koyabiliyoruz oraya. Bunları koyduğunuz zaman onların bir özelliği falan olabiliyor. Diyor ki %10 savunman arttı diyor falan mesela. Bu şekilde parçalar var ama bunlar mesela e, şeyde yapmıyor yani. Şu an topraklarını korur diye bir yazı var mesela. Hiçbir yararı yok. Görüntüden ibaret. İleride bu düzelir mi? Gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü bir şeyler yaptılar ve bu güncelleme sanki bir yarıda kaldığı gibi. Şimdi burada da gördüğünüz gibi mana kristali vermeye devam ediyor. Şimdi sadece insanlar bunları paketlerden almayacak. Mesela bunları boş iş diye görürsünüz. Buradan gelirsin 30 tane alırsın. 10 tane aldığın zaman 100 tane yapıyor. 30 tane alırsın 350 tane yapar. Ya da kadim kitap, artık araştırmada da kadim kitap istiyor şu an. Yeni araştırmada. Bu kadim kitaptan da alınabilir ve mücevher. 10k mücevher gelmiş. Başta şunu söylemek istiyorum. Yani mana kristalini
etkinliklerin çoğundan almaya başlıyoruz. Sadece paketlerden falan değil. Yani sadece zenginler ya da oyuna para harcayanlar ilerleyecek, diğer oyuncular geri planda kalacak gibisine bir şey yok. Her güncellemede zaten kaleleri fullleyen insanlar fullüyor. Geri kalan yavaş yavaş arkadan gelmeye çalışıyorlar. Şu an bazı insanlar uçmuş olabilir. Saldırı değerleri çok yüksek olabilir. Ama oyunun en başından beri zaten bu şekilde gitmedi mi? Yani bir güncelleme çok bir şey değiştirmiş gibi bir olay yaratmasın. T4 asker varken T5 çıktığında bile biz bittik, biz yandık falan muhabbetin döndüğünü ben duymadım. T5 geldi. İnsanlar yavaş yavaş T5 aşmaya başladı. Çoğu kişi de zaten senelerce belki T4 olarak takıldı. Ücretsiz olarak kadim kitabı biriktire T5 açan insanlar da var. Geç açtılar mı açtılar ama açtılar. Şimdi nişan dükkanında dediğim gibi mana kristali alınabilir. Gördüğünüz gibi nişan dükkanı bence güzel. Şu nişan dükkanı bence güzel. Dediğim gibi mana kristali burada da var. Yani birçok etkinlik geldiğinde mana kristali artık veriyor. Bu kristallere ne yapacaksınız? Diyelim ki gittiniz. Herkes gidip de şunu yapmasın arkadaşlar. Kale. Şimdi yani oyunu hızlı oynayanlar direktmen bazı kalelerin üstünde bir yazmaya başladı. Onlar hemen fulllemiş, birlemiş, bir yazdırmışlar. Bunu direkt yapmayabilirsiniz. Buna gerek duymayabilirsiniz. Bakın şurada mesela mana cevheri üretim yeri var. 46. Bunu kalkıp da şuradan hem üretimi falan arttırmayı deneyebilirsiniz. Şuradan ücretsiz olarak aldığınız günde 70 tane veriyor mesela. Bunu gelip de buradan yükseltmeye çalışsanız bakın 29 tane istiyor. Değiştir. Hatta ben size şurada beraber yapalım. Bakayım bir inşaat hızımız var mı? Varmış. Şöyle bir yandan yapalım arkadaşlar. Şunu bir yapabilecek miyiz? Görelim birlikte bir yandan. Yavaş yavaş yardımlar gelsin. Buna hızlı basmak istemiyorum çünkü geçen gördüğünüz gibi bu araştırma hızı değil. Gidip araştırma hızı basabilirsiniz. Ama bunu basamazsınız. Şurada da inşaat yapılı değil zaten. Şunu inşaata bir geçireyim. Bu da inşaat ekipmanımız. Taşlara bakmayın. Taşların bazıları rastgele takılmış. İnşaat için taş yok arkadaşlar. Sonradan bir iki tane çıktı gibi de insanlar onunla uğraşmadı artık. İnşaat için kim taş takar? Yani arkadaşlar dediğim gibi bu mana cevheri falan oyuna geldi. Yeni güncellemeyle. Ama bazı yerler, bazı inşaatlarda e, çok mana cevheri istemiyor. Yani yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Yani zamanla göreceksiniz ki bir şekilde siz de ilerleyebiliyorsunuz. Buna emin olun. Ya insanlar festivalden ve mağazadan gelen kır, kızıl yeleğiyle şampiyon ekipmanı yapıyor ya. Bir tane de olsa, iki tane de olsa bıkmadan, usanmadan
Sürekli Kızıl Yeli ala ala insanlar e, şampiyon seti de yapıyor. Gidip hepsini mitik yapacak hali yok ama atıyorum mesela şimdiye kadar oynayanlar ve sürekli Kızıl Yeli alan adam en az 2 tane belki mitik yapması lazım. 2 tane. Şu ana kadar. Tüm ekipmana şampiyon yapamaz dediğim gibi. Ama bir yerlere götürebilir mi? Götürebilir. Onun için burada da mana cevherini etkinlikler geldikçe ala ala bu şekilde götürün. Bir yandan kadim kitap biriktirmeye devam edin. E, araştırma araştırma yapmak lazım çünkü. Bunu da bu şekilde araştırmadan götüreceğiz. Şu an ben gitmedim. Ee, acelemiz yok. Yani aslında şu mana canlandırma araştırmasının şöyle bir yanı da var. Hatta festival yaklaşıyor. Oyun da artık bazı şeyleri yerli yerine oturtun arkadaşlar. Direktmen bazı şeylere basmanıza gerek yok. Oyuna yetişemezsiniz. Bu mana canlandırmayı mesela şöyle kullanın. Diyelim ki benim kadim kitabım da var. Ee, şuradaki cevher de var. Şimdi bunu bu araştırmayı gidip şeyde kullanabilirim. Festivalde araştırma kudreti arttır. İşte normal hız arttır görevi. Yani bunlar da yapılabilir. Ya da takas etkinliği gelebilir. Takas etkinliği gelir. Orada der ki buradan birkaç tane bastıktan sonra ya da bunu tamamlaya gidersiniz. 10 günlük araştırma yaparsınız mesela. Takas etkinliğinde geldiğinde der ki 6 gün hızlandır. Gider hızlandırırsın. Ya da uzun bir araştırma basarsın atıyorum ilerlettiğini düşün. Götürdün 30 gün 40 gün falan mesela araştırma süresi var. Hızlıca basar geçer gidersin. Yani bu olayları birbirine bağlayın. Yani bir şey geldi diye anında basıp e, devam edip yarılarda kalmanın lüzumu yok. Çünkü gittiğinde zaten kırmızı ışığa yakalanacaksın. O kadar süratli de gitsen dediğim gibi kırmızı ışıkta durman gerekecek. Arkadaki araç sana yetişecek. Bunun için ahım şahım e, hızlıca koşturmana gerek yok. Bir şeyleri artık birbirine bağlaya yapın. Yoksa yetişemezsiniz. Bunu en iyi oynayan adamlar da yetişemez. Her zaman söylüyorum. Full kaptan alsanız bile oyuna yetişemezsiniz arkadaşlar. Cebinizden bir ton paranız çıkar ama yetişemezsiniz. Zamanında yaptık, yapmadık demiyorum. Senelerdir ben bu oyunu oynuyorum. Araştırma çıktığında, T5 çıktığında direktmen aynı gün içerisinde T5 açtık. Aynı gün içerisinde araştırmaları tamamladık. İnsanlar böyle topluyorduk, yardıma basıyorlardı ama insanların yardıma basmasına gerek yoktu. Birkaç tanesi attıktan sonra biz hızı kullanıp geçiyorduk. Ama sonradan anlıyorsun ki zaten gidince bir yerde duruluyor. Biz önceden hızlı geçtik. Yani bir yerlere hızlı geçtik ama e, bunun ucu bucağı yok. Yani bu işin ucu bucağı yok arkadaşlar. Daha yeni üçüncüye basarken 9 gün 10 gün istiyordu. Şu an dördüncüye basarken 8 gün civarı istiyor. Düşün.
Bu normal inşaatı millet yardıma göndersin sonra düzeltin. Yani şimdi herkesin durumunu bilemiyorum. Ne kadar hızınız var, neyiniz fazladır, neyiniz azdır bilemem. Onun için inşaat hızını, bu inşaat hızı olarak geçmiyor. Normal hız olarak geçiyor. Bunu kalkıp asker basarken de kullanıyorsunuz çünkü. Bunun için bunu temkinli kullanın. Ama araştırma hızınız belki çantanızda birikmiştir. Normal olarak basın geçin. Bir de şunu diyeceğim. Şu mana cevheri falan sadece şu an mağazada değil. Şuradaki sandığım buradan da geliyor zaten her açtığınızda. Yani etkinlik geldi ve etkinlik boş gelmedi. Zaten oradan mana cevherini veriyor. Buradan bize zaten rükuşlamayı veriyor. Rütuşlama. Mana rütuşlama. Bir de bunu rastgele veriyor. Mesela 5 tane her gün sınırı var bunun. Bak. Bir tane verdi. 4 tane verdi. Yani 4 tane verdi. 3 tane verdi. Ya bu da az. Bana sorarsanız az ama idare eder. Yani bu bir günlük de değil aslında. 13-14 saate herhalde tamamlıyor. Şu an gördüğünüz gibi yaptık ve 12 saat. 12 saat geriden aldı. Geri sayımı 12 saat. Evet. Şu an bunu niye üretiyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Max Mana Cevheri depolama 64K. Bunu eğer 1K yaparsak 90 olması lazım. Gördüğünüz gibi hem üretim artıyor hem de depolaması artıyor. 90K oluyor. 30K arttırıyor. Bunu ikinci seviye yaptığında 180K yapıyor. Bu gitgide artıyor. Şimdi üretim artınca, saatlik üretimi artınca bu birikim size yetmemeye başlayabilir. Ya da uzun süre atıyorum oyuna gelmezsiniz. Bir gün mesela, 1,5 gün ya da bir işin çıktı 2 gün falan filan orası hepten dolabilir. Evet. Bizim daha buralar var düşünün. Ya bu size şunu söyleyeyim arkadaşlar bir gerçek var. Ya bunları düşünmesi gereken kişiler çok çok ileri safhada oynayan kişiler. Yani sizler vay ben bunları doldurayım, bunları yapmam lazım falan moduna girmeyin. Siz sadece gelişiminizi arttıracak yerlere yatırımınızı yapın. Yani elinizdeki şeyleri kullanın. Gerisi o kadar önemli değil. Şimdi buraya niye tıkladım? Ya burası da çok zor ya. Biraz uğraşayım dedim. Şurası ses sentez adası. Ya 3 tane veriyor, 2 tane veriyor. Şuraya bak 4 tane veriyor. Ya yapa yapa normalde ben buranın hepsini açtım şu an. Açtım burada bütün alanı kullanabiliyorum. Şurada 40K enerjiyum deposu var mesela. Ya yap 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 yap. Adam yoruluyor ya. Ve şurayı doldurması zor. Bu hediye seviyesi kaça kadar çıkıyor bilmiyorum ama bunu uğraşması zor ya. Bu hediyeleri yapıp alabilirsiniz ama bunlara uğraşmak sıkıntı biraz. Mesela ne diyor? 3 tane istiyor ya. Şu an ben şuna girsem var ya çok uzun sürer. Çok uzun sürer. Bak şunu istiyor mesela. Bunun bir arka modu.
Bunun bir alt modu. Şöyle ikili isteseydi hemen bir tane yapar atardım da. Uğraş uğraş bitmiyor o ya. Ve çok yavaş doluyor. Çok zaman alıyor. Şu 40K'yı belki saatlerce bitiremezsiniz. Çok hızlı oynamanız lazım. Bu arada burayı doldurduğunuzda bunları silme diye bir şey var şurada arkadaşlar. Şuradan silebiliyorsunuz. Şunu mesela çok. Şuradan silebiliyorsunuz. Yani silip yer açabilirsiniz. Bunu sıkılmamanız için çok hızlı oynamanız lazım. Sentez adası illaki hediye falan veriyor. Şu an atıyorum bende 3. seviyede ama az veriyor. Yani bunu ilerlettiğin zaman neler vereceğini bilmiyoruz. Enerjiyum şey deposu da zaten bitmez ya. Bu ne? Yani böyle bir sentez adası koymuşlar buraya. Şu inşaatı tamamlayalım. 7 gün. Yani bunu istesen etkinlikte dediğim gibi burayı bile etkinlikte kullanabilirsiniz arkadaşlar. 6 günlük hız kullan der. Gelir buradan kullanır geçersin. Şu an gördüğünüz gibi son. Sonuncuyu basacağım. Üzerinde bir şey yazmıyor. Acaba bunu tamamladığımızda bakalım buna bir sayısını atacak mı? Bu arada arkadaşlar bir de tabii şu etkinlik sırasında şuradan büyülü mücevher hediyesini de alıyoruz. Herkese 5K mücevher geliyor. İçlerinde bazısına 10K verebiliyor. Yani etkinlik geldi. İnsanlar biraz yalpalıyor tabii. Yeni görüyorlar belki böyle bir şeyleri. Ondan dolayı biraz sıkışıyorlar. Oyunu bırakan insanları gördüm. E, Bence bana deyin ki bir insan bu oyunu niye bırakır? Ben size gerçekleri söyleyeyim. Arkadaşlar normal şekilde eğer bu oyuna başlamamış olsaydım ya da başlayacak olan insanlara şöyle bir tavsiye ederdim. Derdim ki arkadaş bu oyuna başlama. Oynama. Ne olursa olsun bu şekilde bir oyun oynama. Sadece Lords Mobile'den bahsetmiyorum. Git ne bileyim eline silah alıp sağda solda böyle oyuna online olarak takılıp çıkan e, oyunlar var mesela. Eski Counter şeklinde mesela anında ölüyorsun, tekrar diriliyorsun falan filan. Ama oyunlarda şöyle bir şey var. Oyunu oynuyorsun. 5 dakika sonra diyelim ki oyundan çıktın. Ya benim oyunuma ne oldu diye düşünmene gerek yok. Bu Lords Mobile insanı bu şekilde sıkan bir oyun. Oyuna girmezsin, seni sıfırlarlar, etkinlik gelir, gelmezsin, lonca liderin şey yapar, millete der neredeydiniz, şöyleydi, böyleydi. Lonca liderleri de aynı durumda. Etkinlik var sanki lonca lideri kendini oynuyor. Ya herkesin katılması lazım ki o etkinlik dönsün. O mücadele kazanılsın. Arena savaşına 10 kişi gitmek var, 80-90 kişi gitmek var. Ya bir düşünün. Tabii etkinlik adamı oyuna çağırıyor. İnsanları oyuna kilitliyor. Ya bu şekilde düşünseniz deseniz ki ya benim zamanımı çok alıyor. Ya bu şekilde uğraşılmaz. 2 haftada bir festival mi gelir? Deseniz
Amenna. Bu konularda haklısınız derim. Ya da sürekli kalkan kontrol et falan filan uğraşılmıyor deseniz doğru diyorsunuz. Uğraşılmaz. Oyun oynamak istiyorsanız gidip böyle atraksiyonlu oyuna girdiniz. Böyle 10 dakika mesela PvP modları var. Giriyorsunuz, çarpışıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Sonra oyunu düşünmüyorsunuz. Adam diyelim ki askerli bir oyun. Gittiniz çatışıyorsunuz. Adam seni öldürdü, hemen gerisinde diriliyor. Ben bundan dolayı da aslında Türk'ün burada Türkiye vurmasına karşıyım. Çünkü bu oyun emek işi. Burada senin askerini götürdükleri zaman sen onu anında diriltemiyorsun. Sonradan bazı güncellemeler gelip askerlerini iyileştirme diye bir şey gelmiş olabilir. Ama sonuçta yine bir emeğin orada gitmiş oluyor. Lonca arkadaşların senin eee yandığını görüyorlar. İşte Türk'ün sana saldırdığını görmüş oluyorlar. Yani burada farklı farklı olaylar var. Counter gibi değil ki gittin öldün. Sonra 10 dakika sonra 5 dakika sonra diril. Ya da hemen botları öldürüp tekrar oyuna başla gibisinden bir oyun yok burada. Ölüp ölüp gelemiyorum böyle. Emek vere vere ilerliyorum ve eee, başka biri seni yaktığı zaman, sıfırladığı zaman seni geri plana atmış oluyor. Ve kimi insan da zaten bu oyunun bağımlısı olmuş. Bağımlısı olmuş. Çıkılmıyor. Çıkılmıyor arkadaşlar. Onun için bazı sebepler gösterebilirsiniz bu oyunu oynamamak için. Ama bu güncelleme mesela bence oyunu bırakacak bir güncelleme değil. Sadece size bunu söyleyebilirim. Onca yıldır tecrübeme rağmen sadece bunu söyleyebilirim arkadaşlar, rahat rahat. Evet. Gördüğünüz gibi bir yazdı. Şu an buraya bir yaptık. Şu an 2'ye gidiyor. 29 istedi. Şu an 50 istiyor arkadaşlar burası. Tabi bunun içinde kaleyi bir yap diyor. Yani bunu şu an 90'a yükselttik. Gördüğünüz gibi. Ama kale seviyesini yükseltmemizi istiyor. Şu an cevher üretimi saati de arttı gördüğünüz gibi. 2,5 oldu. 2500. Cevher depolama da 100K oldu. 90K'ydı, niye böyle oldu derseniz de arkadaşlar şeyden dolayı, araştırmadan dolayı. Araştırmada biz bir iki tane yer bastık herhalde. Gördüğünüz gibi cevher depolama 2 kez basmışız. Buradan artış yapmış. Şimdi burayı kaleyi devam ettir diyor. Kaleyi yükselt. Gördüğünüz gibi kaleye buradan basıp yükseltmenizi istiyor. Bakalım başka şeylere ne istiyor? Mesela şunu, yine kale istiyor. Ha, dur yerinde. En ufak bir şeye onlar da tıklayıp geliyor. Ben de buraya yazdım. Nasıl bir şekil şukul vereceğiz belli değil de şuraya kale ismini yazdım. Ulan neyi düzeltemiyorum arkadaş. Bu neye bir türlü olmuyor. M zor oldu. Bir şekil yapmaya çalıştık. Dediğim gibi arkadaşlar, kimi insan bunu önemser, kimi önemsemez. Ben bu videoyu yapmamış olsam bunu buraya çizdiğimi de kimse görmez. Bunları buraya dizdiğimi de kimse görmez. Oyun çünkü bunun güncellemesini bu şekilde yapmamış. Başka insan senin kalene tıklayıp da kale içeriğini görmüyor. Sadece sana özel şu an. Ama dediğim gibi başka oyunlarda eğer ki bu kale inşaatlarını falan düzeltebiliyorsan başka insanlar da senin kalene tıklayıp bunu görebiliyorlar. Şu an bu yok.
Bu konularda Rosmobile hala geri planda durmuş durumda. Şimdi kale duvarına tıklayalım. Atölye. Yine aynı muhabbete gideceğiz. Madenler kale. Evet. Yani şu an şuna bakayım. Bu da akademi istiyor. Evet. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Ya burada direktmen kalenizi yükselteceksiniz. Kaleye bir seviye yükselteceksiniz. Ya da şuradaki mana damarını yükselteceksiniz. Yani bir seviye yükselttikten sonra yine seni kaleye gönderiyor. Ama ilk etapta burayı da yükseltebilirsin. Ya da direkt kaleyi de yükseltebilirsin. Yani yükseltmeye gidebilirsin. Ee, Yani şunları mana kristalini ilk etapta burayla mana damarıyla kalene kullanabiliyorsun. Öteki yerleri arttıramıyorsun. Şunları ya bunların zaten bence boş. Şu an bunları falan filan yapılmaması lazım. Ona dikkat edin. E, Şurada mistik kule. Bunlar falan da yükseliyor da. Hatta belki az istiyor kristali falan. Ama bence bunlara hiç dokunmayın. Yani yapmayın. Öncelikli olan yerleri yapın. Size söyleyeyim bak burayı yapabilirsiniz. Mana damarı yapılır. Bunun haricinde kalenin seviyesini yükseltebilirsiniz. Kaptanlar buradan gelir. Şurada mana odasını yapabilirler. Yani eee, önemli yerler yapılması lazım. Onun için gidip de farklı yerleri yapmayın. Kışla mesela. Bu kışla falan da yapılabilir. Ama bunları geri planda bırakın. Acele etmeyin. Zaten kışlası fazla olsun isteyen insan 2 tane kışla yapar. Anlatabiliyor muyum? Kışlanın zaten askerin fazla olmasını isteyen zaten 2 tane yapar. Gidip de malikaneyi de bırakmaz orayı. Şurada sadece kale görünümünde şeye dikkat edin. Şurayı ayarlamaya dikkat edin. Ya görünüşü güzel olsun istiyorsanız yapın geçin. Ya da dediğim gibi buraya tüm işe yarar şeyleri e, yan yana yerleştirin geçin gidin. Mesela kolezyum. Ben bu kolezyumu almak istiyorum oradan. Ama bir bakıyorum buraya sanki daha güzel oturmuş. Yani burada mesela önemli şeyler var mı? Var. Bu kolezyum her gün kullanılabilir mesela. Bunu alıp kalenin içine buraya bırakabilirsiniz. Yani bunu kendiniz karar verin. Yani arkadaşlar şöyle mana damarını gördünüz. Seviye 1'e yükselttik. Bundan sonraki kale seviyesini yükseltmek. Çünkü birbirine gönderiyor bunlar. Kaleyi 2 yap diyor. Kaleyi 2 yap diyor arkadaşlar. Akademiye gönderiyor. Bu da en son kaleyi yap diyecek. Kaleyi yap diyor. Bu niye Pınar'a gönderiyor? Ben onu anlamadım ya. Mistik Kule, Pınar. Bunları bence boşuna yükseltmemizi istiyor ha. Ben size söyleyeyim. Akademiyi yükseltmek için şuraları anlarım. Kale duvarı falan filan. Ya bunların çoğu zaten boş. Çoğu zaten boş. Niye bunları akademiyi yükseltmek için istiyor ki? Tüm inşaatları neredeyse yükseltmemizi istiyor. Yani şu atölyeye basmamız için, akademiye basmamız için ki bu akademi niye önemli? Oraya geleceğim.
Burada göstermiyor. Şu an burada yok. Gidelim. Akademi 1 istiyor. Görüyorsunuz mu? Şeyde araştırmada bile akademiyi 1 istiyor. Yani şuraya şura gelince, yani buraları yaptığınızda buraları da yapamıyoruz. Evet. Arkadaşlar şuraya ana kristal nimetini en son yaptığınızda, yani hızlıca gelseniz bile, şurayı yapsanız bile mecbur inşaatların çoğunu bir yapmanız lazım ki akademiyi bire basmanız için, bir seviye yapmanız için çoğu inşaatı bir yapmanız lazım. Sonra bunu bir yapacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlardan sonra araştırmaya şuradan devam edebilirsiniz. Şuralardan itibaren devam edebilirsiniz. Çünkü burada en son akademisiz basılabilen araştırma burası. Size peki en çok ne lazım olacak? Şöyle gördüğünüz gibi mana cevheri. 2 tane yer önemli. Mana cevheri üretimi, bir de mana kristali size burada yoldaşlık yapacak. Artık bu oyunun vazgeçilmezi arkadaşlar. Benim bildiğim bunlar 5'e kadar çıkıyor. Level 5 yapıyor herhalde bunlar. Dur şuradan. 6. Pardon, 6'ymış. Yani 6 levele kadar yükseltebiliyorsunuz. Altı levele kadar yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu 12K askeri saklamak bu kadar önemli mi? Maksimum ordu büyüklüğü. ...212K. Galiba 212K kullanacaklar. 225 iken 250 kullanılıyor. Yani bu... Nerede bizim sığınak nerede ya? Bazı insanlar onu da soruyorlar. Orada. Herhalde ben zaten fazla gönderiyorum. Bunu mu arttırıyor diye baktım da. Prime'ı arttırıyor diye baktım da arkadaşlar, galiba bunu kaleyi arttırdıkça ne diyor? Kahraman sayısı artmıyor. Ordu sınırı 5 artmamış. Yardım sayısı sanırım göndereceğiniz asker sayısı 212'ye yükseliyor. Level'i arttırdıkça galiba bu artıyor burada. Çok ahım şahım bir şey değil ama yine de ilginç bir yer. Bu şekilde bir yorumumuz olsun. Sizlere güncelleme sonrasında şikayetlerin ardından, dediğim gibi arkadaşlar, şöyle şikayetleriniz dile geldikten sonra burada oyun bazı hediyeler verdi. Artık geri dönüşü yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bu konuya. Dediğim gibi oyunda tecrübemiz olaraktan sizlere sadece bunları söyleyebilirim. Yavaş yavaş oyununuzu kasmaya devam edin. İleriki zamanlarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.